Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaldızlı takım lifimizin uzun olanı yapımını anlatacağım. Daha öncesinde kese ve yıldız şeklini yapmıştım. Çok beğenildi, çok sevildi. Tam çeyizlik bir takım olduğu için devamı da çok istendi. Dediğim gibi bugün de uzun olanın yapımını anlatacağım. Uzun olanı da harika bir model. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Zor da değil modelimiz. Ne lazım bize? Yine yaldızlı olduğu için böyle sim ip kullanacağız. Ben tuhafiyeden çok kullandığım için büyük 100 gramlık bobin aldım arkadaşlar. Bu şekilde siz de büyük alabilirsiniz. İp olarak da krem, e, koyu krem kullanacağım. Çok yakışıyor. Tığ olarak da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 7 numara 1,3 milimetrelik tığla öreceğim. Hazırsanız sizi tutmayın. Hemen yapımına geçelim. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu oluşan yuvaya tığıma 3 defa sardım. Fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Tığımıza 3 defa sardığımız fıstıklar yapalım. Evet, kapattım. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3. fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Arada 2 zincir. Bu şekilde fıstıklarımızı 6'ya tamamlayalım. Evet, 6. fıstığımı yaptım. En son 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir ve fıstığımı kapatmadım, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum, dibe iniyorum, ikinci fıstığımı yapıyorum. Ve ikisini bir kapattım. Arada bir zincir. Evet, bir daha göstereceğim. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Arada bir zincir. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi sıramı tamamladım. En son bir zincir çektim. İlk yaptığım fıstık bu. Bu sıradaki tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Bir üst sıraya geçmiş oldum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bunun üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Tutuyorum. Fıstığın dibine de ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapatmıyorum, tutuyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Artırma yapıyorum. Tepeye bir tutuyorum. Dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bir alt sırada üzeri gördüğünüz gibi bir yatık fıstıktı. Bu sıramızda iki yatık fıstık oldu. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Kapattım, bir zincir. Bakın karşımda bir yatık fıstık var. Yani demek oluyor ki bir tane üçlü fıstık toplayacağım. Evet, tepeye bir
Dibine 2, karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Arada bir zincir, tığıma doladım. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bir fıstık ve kapatıyorum. Evet, bu sıramız bu şekilde ilerliyor. Bir fıstık yaptık. Bir tane üçlü fıstık toplayıp bir tane de ikili fıstık toplayacağız. Artırma yapmış olacağız. Bu şekilde diğer dilimlerimizin de üzerine örelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine en son bir zincir çekmiştim. Bu sıradaki ilk yaptığım fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Şöyle tepeye bir. Şunu da göstereyim. Karşımda 2 yatık fıstık var. Demek ki 2 tane üçlü fıstık toplayacağım. Tepeye bir, dibine 2, karşıya üçüncü fıstığımı yaptım. Üçünü bir topladım. Birinci üçlü fıstığımı toplamış oldum. Yine tepeye bir, dibe 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İkinci üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi artırmayı yapıyorum. Tepeye bir, dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bir alt sırada üzeri 2 yatık fıstıktı. Burada 3 tane oldu. Şöyle karşıyla göstereyim. Karşıya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı işlemi yapacağım. 2 tane üçlü fıstık yapacağım. Şöyle hızlıca yapayım. Eminim çoğunuz anladınız. Tepeye bir, dibe 2, karşıya 3. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Yine tepeye bir, dibe 2, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir toplarken arkadaşlar bazılarınız yazıyor benimki yamuk oluyor diye. Burayı tutarken bu ipi geniş tutun. Şöyle. Çok sıkı tutmayın. Orası fıstığın boynunun kısa olmasını sağlar. Evet, üçünü bir topladım. Bir zincir çektim. Sonra tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisine bir kapattım. Bir zincir. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Sırayı tamamlayalım. Sonra bir sırada üzeri 4 yatık fıstık olacak. Her sırada bir tane artacak. Bir sonraki sırada 5 yatık fıstık olacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Üzerindeki bu yatık fıstıklarımız 5 tane olana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Üzerindeki 3 yatık fıstıklarım 3-5 tane olana kadar ördüm. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş oldum. Karşıya sabitledikten sonra 2 zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Ortadaki parçamızı hazırlamış olduk. Şimdi aynı şekilde yine başlayacağız. İkinci parçamızı öreceğiz. Yine dediğim gibi aynı şekilde 6 zincir çekerek başlayalım. Videoyu geriye de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapacağız. Ama eklemek için biz üzeri 4 yatık fıstık olana kadar örelim. Üzeri burada 5 yatık fıstık. Biz 4 yatık fıstık olana kadar örelim. Eklemeyi gösterip sonrasında devam edeceğiz son sıramıza. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Üzeri 4 yatık fıstık olana kadar ördüm. Burada ekleme işlemini yapacağız. Karşıya sabitledikten sonra burada hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Zincir çekmeden ilmeğimi genişlettim. Diğer parçamı aldım. Şöyle şuraya ekleyelim arkadaşlar. Bir dilimin, bakın, bir dilimin sol tarafındaki ilk fıstığın tepesine batıyorum.
ilmeğimi buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine ikinci fıstığımı yapıyorum. Dibe iniyorum. Pardon. Bu tepesine birinci fıstığımı yaptım. Dibe indim. İkinci fıstığımı yapıyorum. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şöyle üçünü bir topladım. İlmeğimi genişlettim. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bakın buraya batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Şöyle bir zincir çektim. Burada bir de yuvanın içine başına dolamadan batalım, iyice sıkılansın. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Bu yuvama bir fıstık. Dibe iniyorum. İkinci fıstık. Hem yoluma devam ediyorum hem de karşıya ekliyorum. Evet, karşıya üçüncü fıstığımı yaptım. Üçünü bir topladım. İlmeğimi genişlettim. Karşıda sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Bir zincir çektim. Sonra bu yuvaya, üçünü topladığım yuvaya başına dolamadan batıyorum. İyice sıkılansın. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibe iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Topladıktan sonra ilmeğimi genişlettim. Sıradaki bakın sağ taraftaki yuvama batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Bir zincir, yuvama başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibe iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. İlmeğimi genişlettim. Karşıya denk gelen yuvaya tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Bir zincir, yuvamın başına dolamadan batıyorum. Bakın burada bir yatık fıstık kaldı. Burada fıstık kalmadı. Ne yapacağız? Artırma yapacağız. Tepeye bir. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. İlmeğimi genişlettim. Yine karşıya denk gelen yuvama batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Bir zincir, yuvama başına dolamadan battım. Bir zincir. Evet, bir dilimin üzerine eklemiş olduk. Şimdi yoluma devam ediyorum. Bir zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Karşı dilime geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Evet, ekleme bitti dediğim gibi. Karşımda 4 yatık fıstık var. Demek oluyor ki 4 tane üçlü fıstık toplayacağım. Sonra bir tane ikili fıstık toplayıp karşı dilime geçeceğim. Böyle bu şekilde sıranın sonuna gelip buraya eklemeyi de göstereyim arkadaşlar. Belki bilmeyenler olur. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Karşıya ilk başladığımız yere ekleyeceğiz. Şöyle ilk yaptığım fıstık karşımda, gördüğünüz gibi tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir iki zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, şimdi üçüncü parçamızı hazırlayacağız. Ben onu hazırladım arkadaşlar. Şöyle onu da eklemeyi göstereceğim. Şöyle üzeri bakın deseni de yaptım ama üzeri 5 yatık fıstık olduğu son dilimin üzerine örmedim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Son dilimin üzerine örmedim. Burada bir fıstık yaptım. İlmeğimi genişlettim. Şöyle bakın. İki tane dilim sağda, iki tane dilim solda olacak şekilde ortadakinin sağ tarafındaki fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Tepesine, başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibe iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, ilmeğimi genişlettim. Denk gelen yuvaya tığım batırdım. İlmeğimi buradan geçirdim. Ve yuvaya başına dolmadan batıyorum. Bir zincir, tepeye bir, dibe iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet, şöyle karşıya ekleyeceğim.
Evet, diğerini burayı eklediğimiz gibi burayı ekleyelim, sonra karşıya sabitleyip, böyle bu şekilde yaptıysanız karşıya sabitleyip 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Sonra bu süslemenin yapımına geçelim. Evet, karşıya sabitledikten sonra 2 zincir çektim, ipimi kesiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şundan başlayalım. Evet, bu şekilde tutuyorum. Üzeri 2 yatık fıstık olan sıranın yan tarafındaki zincir yuvasına, buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Şöyle dikkat ederseniz bakın, 1 2 fıstık şöyle üçgen şeklinde karşımda duruyor. Tığıma doladım. Şöyle şurada yıldızın ortasına giriyorum. Bir üst sıra, bakın bir üst sıra yıldızın ortası diyelim. Böyle girip şu şekilde 2 fıstık arasından çıkacak şekilde bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Trabzanın boyunu uzun tuttum. Tekrar gösteriyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Aynı yuvaya bu şekilde girip trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Yuvaya giriyorum. 2 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde 7 tane trabzan yapalım. Bir zincir, bir trabzan. 3 6 olmuş. Bir zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Şöyle şurada sola doğru bakın. Yıldızım var. Yıldızın ortasından girip yukarıya doğru 2 fıstık arasından çıkacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Ve bir zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle aşağıya doğru ineceğim bakın. Aşağıya doğru burada yıldızım var. Yıldızın ortasına giriyorum. Şöyle 2 fıstık arasından çıkacak şekilde buraya yine 7 tane trabzan yapacağım. 2 2 çekiyorum. Bir zincir. Aynı yere ikinci trabzan. Bir zincir. 3 bir zincir. Dördüncü trabzan. Bir zincir. Aynı yere beşinci trabzanı yaptım. Bir zincir. 6 bir zincir. 7. trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın. 2 yatık fıstık olan sıra buradaki zincir yuvasına, geçiş zincirine başına dolamadan batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Evet, görüntü bu. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Tığıma doladım. Sol taraftaki yukarıya doğru yıldızın ortasından girip 2 fıstık arasından çıkacak şekilde yine 7 tane trabzan yapıyorum. 1, arada bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir şöyle üçgen şeklinde kapanıyor. Gördüğünüz gibi yıldızın ortasına girip yukarıdan çıkacak şekilde başına dolmadan batıyorum. Bir zincir, tığıma doladım. Aşağıya doğru yıldızın ortasına girip bu şekilde çıkarak yine 7 tane trabzan. Şöyle hızlıca yapayım. 4, 5, 6 ve 7. Bir zincir. Şöyle. Buraya arkadaşlar, buradaki zincir yuvasına 2 yatık fıstık olan sıranın yan taraftaki geçiş zincirine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekip tığımıza dolayıp buradaki yıldızın ortasına şöyle 2 fıstık arasından çıkacak şekilde yine 7 tane trabzan. Bu ikisini yaptığımız gibi
Diğer 4 tanesini de tamamlayalım. Aynı hizada devam edecek. Buraya sabitleyip 2 zincir çekip ipimizi kopartalım. Sonra ortadakini aynı şekilde yapalım. Sonra diğerini ben yaptım ama siz de yapacaksınız. Bu şekilde yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, şimdi ne yapacağız? Ben bu ikisini tamamen bitirdim iç kısımlarını ama sizinle birlikte sonra yapacağım iç kısım süslemesini. Şimdi ne yapalım? Halkamızı ekleyelim arkadaşlar. Halka için bir zincir çektim. Halkanın etrafına bir tane sık iğne yaptım. Evet, bir sık iğne yaptıktan sonra şöyle şu şekilde tutuyorum. 2 dilim sağda, 2 dilim solda olacak şekilde ortadaki dilime bakın buraya bir ve ikinci sağ taraftan bir ve ikinci fıstık arasına şöyle başına dolamadan batıyorum. Döndüm halkama 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 ve bir sonraki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Döndüm halkama 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sıradaki yuvaya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Ve döndüm halkama 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Karşıya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, şöyle göstereyim bakın. 3 fıstık üzerine eklemiş olduk. Sağ tarafta da bir yatık fıstığımız kaldı. Sol tarafta da kaldı. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ve şöyle çevirip halkanın etrafını sık iğne yaparak ilerliyorum. Böyle arada şöyle geriye doğru çekebilirsiniz kapansın diye. Bu şekilde halkamızın etrafını sık iğne yaparak kaplayalım. Evet, sık iğne yaparak başladığım yere kadar geldim. Burada şöyle ilk yaptığımıza batıyoruz. İlmeği aldık, ilmeği içinden geçirdik. Sonra buradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Burada 2 zincir çekip ipinizi kesin arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde yaparsınız. Bakın ben diğerini yaptığım için ipimi kesmiyorum. Evet, buraya sabitledik. Yolumuza devam edelim. Kenar yapalım arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum bu sefer. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7 tane trabzan yaptım. Bakın zincirin öbür tarafına başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. Şöyle hızlıca yapayım. 3 4 5 6 ve 7. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir sıradaki yuvaya 7 tane trabzan. 3 4 5 6 ve 7. Zincirin öbür tarafına başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya yine 7 trabzan. Böyle yarım aylar yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparız. Bu ortaya şöyle nasıl denk gelecek bakın. 2 bir buraya bir buraya.
Tam ortaya başına dolamadan batarsınız. Diğerine geçersiniz. O şekilde ayarlayın arkadaşlar. Şöyle halkamıza kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet bakın, devam ettim. Halkama kadar geldim. 7 trabzanımı yaptım. Buradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Ve buradaki sık iğne, halkanın sık iğnesine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Hatta zincir çekmeyelim. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. 4 ya da 5.'ye batın. Siz ayarlayın arkadaşlar. Ben sık iğneyi fazla yapmışım gördüğünüz gibi. 4 ya da 5.'ye 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5.'ye başına dolamadan batıyorum. Dediğim gibi 4 ya da 5.'ye batın. Hatta 4.'ye batayım. Bir zincir. Evet, bu şekilde halkamızın etrafında yapalım. Buraya tam bu şekilde denk gelsin. Sonra bu tarafı nasıl yaptıysanız aynı şekilde bu tarafı da yapalım. Sonra yine süslemeye devam edeceğiz. Evet, etrafının yapımını da tamamladık. Şimdi çiçeğin yapımına geçelim arkadaşlar. Çiçeğin için şöyle kenara alayım. 40 tane zincir çekelim. Ne sıkı ne geniş. Şöyle hafif geniş olabilir. 40 tane zincir çekelim. 6, 7, 8. Evet, 40'a tamamlayıp döneceğim. Evet, 40 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum ikinciye. Trabzan yapıyorum. Bir zincir atlıyorum ikinciye trabzan. Bir zincir atlıyorum ikinciye trabzan. Evet, bu şekilde kutucuk yapıyoruz. Bir zincir atlayıp ikinciye batarak arada da bir zincir. Sıranın sonuna kadar gelelim. 17 tane kutucuk olması lazım. Evet, 17 tane kutucuğum oldu. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Zincirim fazla geldi, sorun olmaz. Şöyle çevirdim. Hemen karşındaki ilk zincir yuvasına başına dolmadan batıyorum. Bir zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa bir dolayıp 2 defa da çektiğim 6 tane trabzan yapıyorum. Trabzanların boyunu biraz uzun tutabilirsiniz. Çok uzun tutmayın. 2 oldu. Aynı yere 3, 4, 5, 6 tane trabzan yaptım. Bir zincir sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa yine 6 tane trabzan. Bu şekilde yapraklar yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir sıradaki kutucuğa başına dolmadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Yine sıradaki kutucuğa 6 tane trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, 8 tane yaprağım oldu. Şöyle sonuncuyu yaptım. Bir zincir çektim. Son kutucuğa başına dolmadan batıyorum. Burada bir iki zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bunun etrafını simli ipimizle gideceğiz. Simli ipimi alıyorum. Aynı tığ kullanacağım. Aynı tığ kullanamazsanız ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Bakın ilmeğim burada. Ben buradan başlayacağım. Şöyle şuraya başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığınız ince ise 4 ya da 5 çekebilirsiniz. Şöyle buradaki boşluğa zincir ve trabzan boşluğuna başına dolmadan batıyorum. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanların tepesine batalım. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine batıyorum.
başına dolamadan. 3 zincir, sıradakine batıyorum. 3 zincir, sıradakine batıyorum. 3 zincir, sıradakine batıyorum. 3 zincir, şöyle trabzan ve zincir boşluğuna ve şöyle buraya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden diğerine, bakın sık iğnenin öbür tarafına geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, trabzanın tepesine. 3 zincir, trabzanın tepesine. Evet, bu şekilde etrafına gidelim. Geçiş de bu şekildeydi. Böyle buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle en son buraya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir çektim, ipimi kesiyorum. Evet, şöyle burada çiçek şeklini verelim. Şöyle şu şekilde ilk yaprağımı şöyle ikiye katladım. Böyle yavaşça büküyorum. Alt kısımdan, kutucuk kısmından tutuyorum. Böyle çiçek şeklini verelim. Şöyle dış tarafta bakın. Dış tarafta bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaprağımız kalsın. Tam bu şekilde olacak. Şöyle dış tarafta 5 yaprak olacak şekilde ayarladım. Tığımı aldım. Şöyle ilmeğimi geçirdim. Şuraya bakın. Böyle alt kısmı zincir kutucuk kısmına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, bir ileriye bu şekilde girip başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, şöyle tersinden çiçeğimizi iyice sabitliyoruz. 3 zincir, bu şekilde başına dolmadan batıyorum. 3 zincir, şöyle ilk başladığım yere geliyorum. Şöyle bir iki zincir, şöyle bir bakalım. Şeklini aldı gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şöyle çevirdim. Bakın bu şekilde çevirdim. Burada zincirimi 7'ye tamamlıyorum. 3 zincir çekmiştim. 4, 5, 6, 7. Aynı yere bakın. Şöyle şuraya yaprağın burasına arasına başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki bakın iki yaprak arasındaki şöyle bu sık iğne olan kısma bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Yuva yapıyoruz arkadaşlar. İri yaprak yuvası. 7 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle sık iğnenin öbür tarafına da batabilirsiniz bu şekilde. 3 zincir. Diğer iki yaprak arasındaki sık iğnemin sağ tarafına bu şekilde batıyorum başına dolamadan. 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sık iğnenin öbür tarafına bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 5 tane yaprak yuvası yapıyoruz. 3 zincir. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğnenin sağ tarafına başına dolamadan batıyorum. 7 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 zincir çektiğimiz yerlere yuva yapacağız. Yaprak yapacağız. Sık iğnenin öbür tarafına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Diğer iki yaprak arasına bu şekilde geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 7 zincir. Sık iğnenin öbür tarafına batıyorum. Ve 3 zincir. İlk başladığımız yerin dibine bakın. 7 zincir yapmıştım. Onun dibine başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle bakalım. Bakın. 5 tane yuvam oldu. Modelimin düzünü çeviriyorum. Üst kısmını çevirdim. Buradaki 3 zincir çektiğim yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Bu 7 zincir çektiğim yuvaya bir dolayıp iki defa da çektiğim 6 tane trabzan. Trabzanın boyunu biraz uzun tutuyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 3 zincir çekiyorum.
son yaptığım trabzanın tepesine bu şekilde başına dolmadan batıyorum. Tığıma doladım. Zincirin öbür tarafına 6 trabzan. Yani aynı yere 6 trabzan daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hiç zincir çekmeden burada 3 zincir çektiğim geçiş zincirini alttan girerek başına dolmadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki 7 zincir çektiğim yuvaya 6 tane trabzan. Aynı işlemi yapıyorum. Bunu yaptığım gibi. Hızlıca yapayım. 3, 4, 5, 6. 3 zincir. Son trabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 6 trabzan daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki zincir yuvasına, geçiş yuvasına başına dolmadan batıyorum. Bir zincir çekip sıradaki 7 zincir çektiğim yuvaya yine 6 tane trabzan. Evet, bu ikisini yaptığımız gibi arkadaşlar. Bu ikisini yaptığımız gibi diğer üçünü de tamamlayalım. Evet, 5. yaprağımı da yaptım. Dibe battıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Şöyle tersinden herhangi bir yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Evet. İkinci yaprak sırasında tamamladık. Şimdi simli ipimi alıyorum. Bunu da etrafına simle gideceğim. Bir zincir çektim. Şöyle şuradan trabzan ve zincir ve sık iğne arasına başına dolmadan batıyorum. 3 zincir, trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir, trabzanın tepesine. 3 zincir, trabzanın tepesine başına dolmadan batıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, pipireye geldik. Burada bir zincir çekiyorum. Pipirin ortasına başına dolmadan batıyorum. 3 zincir, aynı yere tekrar başına dolmadan batıyorum. Bir zincir, öbür taraftaki trabzanıma başına dolmadan batıyorum. 3 zincir, sıradaki trabzana batıyorum. 3 zincir, sıradaki trabzana batıyorum. Evet, bu şekilde 3 zincir çekip trabzanlara batarak ilerliyorum. 3 zincir, son trabzanıma battım. Buradaki şöyle boşluğa, sık iğnenin öncesindeki boşluğa batıyorum. Hiç zincir çekmeden diğerine geçiyorum. Başına dolmadan batıyorum. Yine 3 zincir çekerek trabzanların tepesine batıyorum. Evet, tam ortada pipirin tepesine de bu şekilde batarsınız. Etrafını yapalım. Evet, gördüğünüz gibi etrafını tamamladım. Bu şekilde 3 tane çiçeğimizi yapalım arkadaşlar. En son dikeceğiz. Şöyle zemini aldım. Şimdi bunun etrafına gideceğiz. Sonra tamamen etrafını gideceğiz. Evet, bir zincir çektim. Şöyle sık iğne ve zincir boşluğuna trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Şöyle batayım. 3 zincir. Şöyle bu sefer 2 trabzan arasındaki bir zincir çektiğimiz yerlere batalım. 3 zincir, sıradaki 2 trabzan arasına batıyorum. 3 zincir, sıradaki 2 trabzan arasına batıyorum. 3 zincir, sıradaki 2 trabzan arasına. Evet, bu şekilde ilerliyorum. 3 zincir, sıradakine batıyorum. 3 zincir, şöyle sıradaki yuvaya batıyorum. Trabzan ve sık iğne arasındaki yuvaya battım. Ve hiç zincir çekmeden diğerine geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, 2 trabzan arası. 3 zincir, 2 trabzan arası.
Evet, bu şekilde. Böyle tamamen etrafını yapalım arkadaşlar. Diğer 3 parçayı da aynı şekilde yapalım. Sonra kenarına geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi etrafının yapımını göstereceğim. Simli ipimle bir zincir çekiyorum yine. Şöyle şuradan başlayalım. Burada yine trabzanların tepesine batacağım. İlk önce şu kısma batayım, boşluğa. Başını dolmadan battım. 3 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir trabzanın tepesine. 3 zincir trabzanın tepesine batıyorum. 3 zincir trabzanın tepesine. Evet, bu şekilde ilerliyorum. 3 zincir trabzanın tepesine. Şöyle 3 zincir. Bu trabzan ve sık iğne arasındaki boşluğa geçiyorum. Başına dolmadan battım. Ve bir sonraki boşluğa bak. Diğerine geçişte bir sonraki boşluğa da hiç zincir çekmeden başına dolamadan batıyorum. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine. 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine. Evet, bu şekilde tamamen etrafını gidelim. Şöyle dikimi de burada şimdi göstereyim arkadaşlar, çok uzatmayayım. Lif ipim tek katı, gördüğünüz gibi iğneme ipimi geçirdim. Şöyle şu şekilde tam ortalı duracak şekilde böyle altlardan tam zemine inmeden böyle 2 tur bu şekilde dönerek diktim arkadaşlar diğer ikisini. Bunu da aynı şekilde dikeceğim. Siz de dikersiniz. Etrafında yapalım. Sonra bitmiş halini göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamen bitti. Çok hoş, çok güzel, harika bir uzun ipimiz oldu. Eminim sizinkiler de en az bu kadar güzel oldu. Böyle boyut olarak da gördüğünüz gibi ideal arkadaşlar. Harika, tam çeyize yakışır. Ben daha önce ördüğüm diğer 2 parçayı da göstermek istiyorum. Kesesi bu şekilde. Bunun yapım videosu kanalımda var arkadaşlar. Şöyle kesesi de çok güzel. Yıldız şeklinde de bu şekilde ördük. Bunda yapımı kanalımda var. Yuvarlak olanı da inşallah yakın zamanda yapmaya çalışacağım. Böyle bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazmanız yeterli. Eğer ki ileride tekrar örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.